Yeni bir analiz ile herkese merhaba. Malumunuz Orta Doğu uzun süredir karışık ve bu karışıklık Amerika'nın Afganistan'a askeri olarak girmesinden beri devam ediyor. İşte o dönemlerde Amerika'nın dış işlerinde olan bir bayan, kendisi bakandı, sınırların değişeceğinden bahsediyordu ki o dönemden bu zamana kadar çok şeyler yaşandı. Güç dengeleri değişti, Orta Doğu'daki güç bloğu büyük ölçüde kırıldı. Biliyorsunuz ki Orta Doğu'daki Müslüman olduğunu düşündüğümüz ülkelerin, ki buna Türkiye de dahil, bir davası var. Filistin davası. Filistin davası denen savunma İsrail'e karşı yapılıyor ve bu savunma cephesi hakkında şahsi düşüncelerimiz bir tarafa, küresel anlamda pek çok ülke bu konuyu sahipleniyor ve olaya tam da buradan bakmamız gerekiyor. Son günlerde acayip şeyler oluyor. Geçmişte Filistin davası dediğimiz savunma cephesinde olan Birleşik Arap Emirlikleri, şimdilerde İsrail ile birlikte bir ittifak içine girdiğini hepimiz gördük. Tabii bu durum şunu gösteriyor. İsrail istihbaratı Mossad boş durmuyor ve Körfez ülkeleri üzerindeki etkilerini artırıyor. Ve bölgede bizim istihbarat teşkilatımız Milli İstihbarat ile muazzam bir yarış var. Tabii ki herkesin aklını kurcalayan bir soru var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile müttefik olması, kol kola girmesi, Filistin davasına destek veren ülkeler üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? İsrail ve Amerika elbette ki arkalarındaki diğer bazı devletler ile birlikte çok uzun yıllardır Müslüman devlet olarak anılan devletlerin kendi iç siyasetlerinde ajanlar yetiştirdiklerini, bu ajanların günü geldiğinde o ülkede devrimler, darbeler veya suikastler tertip ettiğini artık bilmeyen yok. Çünkü Müslüman devletler kendi derdini, yarasını sarıp da ayağa kalkarsa, şahlanırsa işler başka yöne gidebilirdi. İşte bu yüzdendir ki Müslüman devletleri birbirine düşürdü, yetmedi kendi içlerinde çatıştırdı, siyasi bölünmüşlükler oluşturdular ve bugün Orta Doğu halen yangın yeri. Orta Doğu Müslüman devletlerinde bunlar olurken ve bunların perde arkasında yine İsrail, yine Amerika, yine küresel güçler varken sadece bunu yapmakla da kalmadılar. Adım adım Filistin ve en önemlisi Kudüs'ü işgal ettiler. Eskilere gidin, İsrail'in kurulduğu yıllara. O dönemlerde bile Müslüman devletler kendi içinde birlik sağlayamadığı için, belki de kışkırtıldıkları için yine birbirlerine düştüler ve 1979 yılında Camp David Anlaşması'yla Mısır, 1994 yılında Vadi Arabe Anlaşması ile Ürdün, İsrail ile birlik oldu. Yani Filistin davasına ilk ihanet eden devletler olarak tarihe geçtiler ve bugün de Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Filistin davasına ihanet eden bu devletlerin o zamanlarda da Cuma vakitleri hutbelerinde onlarla, Yahudilerle dost olmayın ayetleri okutulmaya devam ediyor ama devletleri ise İsrail'le dost oluyordu. İşte Filistin Kurtuluş Örgütü veya Hamas gibi yapılanmaların ortaya çıkması da bu gibi ihanetlerin sonucudur. Devletlerin sahip çıkmadığı Filistin davasına örgütsel anlamda birileri sahip çıkmaya çalışmıştır. Gerçek nedir bilmiyoruz ama devletler Filistin davasına sahip çıkmıyor, birbirlerine düştüler diye kurulan bu örgütler de maalesef birbirlerine düştüler. Sonra sahneye yeni bir aktör çıktı. Donald Trump. Hani diyoruz ya, birçok Müslüman devlet için Filistin bir dava, işte bu söylemde olduğu gibi Avrupalı pek çok Hristiyan, Musevi devlet için de Filistin ya da diğer bir deyişle Kudüs küresel bir davadır. İşte bu küresel dava için sahnede yerini alan Trump ortaya bir şey attı. 100 yılın anlaşması diye bir proje başlattığını duyurdu. Sözde her iki taraf için de barış ve eşit haklar getirecekti. Yani İsrail'in işgal ettiği yerde sözde onlara da eşitlik sağlayacaktı. Hani bizde bir deyim var ya, kimin yerinden kimi kovuyorsun diye. Aynen öyle bir durum yani. Hani az önce dedik ya,
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri kol kola diye, işte Trump'ın 100 yılın anlaşması diye tanımladığı o projede baş destekleyici ve aktör yine Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Yani aslında Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın Hayom gazetesine Filistin lideri Abbas'ı Ajan Muhammed Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz demesi boşuna değildi. Dahlan 2011 yılında Filistin'den kaçıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşiyordu. Kimin korumasında? Amerikan istihbaratı CIA korumasında. Ve Abu Dhabi'de Prens Muhammed bin Zayed'in danışmanı oluyordu Dahlan. Yine CIA sayesinde. Daha detaylı bilgi için Dahlan hakkında arkadaşımız Koray Kamacı'nın ilgili yazısını okumanızı öneririz. Dahlan çok önemli bir aktör ve ciddi küreselcilerin planlarında Dahlan'ı Filistin'in başına geçirmek var. İşte Dahlan asıl Filistin'in başına geçerse işler daha da karışacak. Mesela başta Türkiye, İran, Suriye ve eğer yaşasaydı Saddam Hüseyin ve eğer yaşasaydı Yaser Arafat ve eğer yaşasaydı Muhammed Mursi gibi liderler Filistin'in bölünmesini istemezdi. Ne bölünmesinden bahsediyorum biliyor musunuz? Uzun süredir yürüttükleri gizli bir proje var ve bu gizli projeyi artık hayata geçirmek istiyorlar. Sahnenin yeni oyuncusu Trump'ın söylediği 100 yılın projesi de budur aslında. Nedir o proje? Gazze'nin Filistin'den ayrılması. Ne Filistin'e ne İsrail'e ait olmayan, azınlıkların, farklı milletlerin iç içe yaşadığı, huzur dolu, barış dolu, refah içinde olan ve hatta İsrail askerlerinin olmadığı, onun yerine Birleşmiş Milletler askerlerinin olduğu bir Gazze. Propagandasını aynen böyle yapacaklar. Evet, en büyük planlardan bir tanesi bu. Yeni Gazze devleti. İlk etapta elbette ki Gazze İsrail'in toprakları olsun demeyecekler. Ama sonrası için, yani belki de 20 yıl sonra İsrail devletine katılmayı isteyen ve başında Dahlan olan bir Gazze devleti düşünsenize. Ne kadar kolay olurdu değil mi? İşte bu yüzden bugün Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta güçlü devletler göremezsiniz. Çünkü eğer bu devletler güçlü olsaydı Gazze'yi ayırma planı masada olamazdı. Filistin'den ayrılmış bir Gazze olursa bu bölge devletleri için de, Filistin için de, Türkiye için de tehlike arz edeceğini bu konulara yakın olan herkes tahmin eder. Belki de büyük savaş, Armagedon'un fitili böyle ateşlenir. Doğrusunu Rabbim bilir. Bekleyip göreceğiz.